Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Sora Vaxi ile Sora V2'yi karşılaştıracağım. V2 burada, Vaxi de burada, Sora Vaxi yani. Bu tarz içerikler arkadaşlar elde etmek gerçekten zor oluyor. Özellikle sponsorsuz bir şekilde yaptığımdan dolayı her iki modeli elimde tutmam gerekiyor. Bundan dolayı arkadaşlar bana destek olmak isterseniz, aslında destekten daha çok motive kaynağım olmasını isterseniz abone olup beğeni butonuna basabilirsiniz. Bunu buradan şimdiden size söyleyeyim. Reklam yazarsam da bilin ki arkadaşlar mecburiyetten yazıyorum. Yani markalar, Asus vesaire hepsi gözüküyor. Bu yüzden reklamda mecburiyetten yazıyorum. Eğer faturalarını bulursam da faturaları size görselini atarım. Sipariş numarası gözükmeden yani aldığımı size kanıtlayabilirim isterseniz. İsteyen varsa, yani böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız kesinlikle bunu yaparım. Zaten 2000 aboneye de kimse sponsor olmaz. Zaten biliyorsunuz bunları. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen kutu içerikleriyle başlayalım. Kutu içeriği ve kalitesi olarak arkadaşlar Sora V2 çok daha iyi. Neden? Sora Vaxi'nin kutu içeriğinde hiçbir şey yok. Hatta kablosu parakort bile değil. Kutunun kendi kalitesi de zaten Çin'den almış olduğunuz bir mouse edası var. Sora V2'ye geldiğimiz zaman çift katmanlı kutu kalitesi gerçekten inanılmaz iyi. Skatez var içinde yedek olarak ve aynı zamanda kablosu da parakort olarak geliyor. Tabii ki de 1000 Hz bir mouse olarak geliyor. Bunu da atlamamak lazım. Sora Vaxi'de 4000 Hz dongle da mevcut. Tasarım olarak çok fazla dalmayacağım. İşte Sora Vaxi 4-5 tane renkle gelirken Sora V2 işte sadece bir renkle geliyor. İşte amblemi var, şuyu var, buyu var. Yani tasarım kısmı biraz daha zevk işi olduğu için arkadaşlar bu tamamıyla sizin tercihiniz olacak. Ben daha çok önem verdiğim kısım olan shape'e değinmek istiyorum. Öncelikle kendi siteleri dahil olmak üzere birçok yerde duyduğum hatayı düzeltmek istiyorum. Sora Vaxi'nin Sora V2'den farkı şu arkadaki arkadaşlar kuyruk yapısıymış. Bu kesinlikle hatalı. Bu iki mouse'u şöyle elinize tuttuğunuz zaman arkadaşlar kesinlikle çok farklı iki tane shape'i elinize aldığınızı anlıyorsunuz. Bakın bunu kaplama, malzeme kalitesi, CV3 sensörden ayrı olarak bunu söylüyorum. Mesela örnek vermem gerekirse Sora V2 arkadaşlar 18-19 santim eller rahatlıkla tutabiliyor. Sora Vaxi ise 21 santim 51 ise rahat bir şekilde tutabiliyor. Ama 21 santim Sora V2'de kesinlikle büyük gelir. Hatta şu switch'in ta en üst tarafına basarsınız ki zaten rahat edemezsiniz. Bu kadar aralarında aslında büyük bir fark var. Daha da detaylandırmam gerekirse Sora V2 ön taraftan daha ince iken Sora Vaxi daha kalın. Bunda en büyük rol parmak koyma yerlerinin olması V2'de. Arkasını çevirdiğimiz zaman Sora V2'nin çok daha ince bir bele sahip olduğunu görürken Sora Vaxi aslında kalın bir bele sahip. Malzeme kalitesi olarak arkadaşlar her iki modelde bence kesinlikle görevini yerine getirmiş. Mesela Sora V2'de polikarbon kullanılmış hafiflik için ve sadece şöyle göstereyim sağını solunu deliksiz bir yapı olmasına rağmen 40 gram arkadaşlar. Bunu yapabilen mouse çok az. Sadece yan tuşlarında biraz batma var. Yani sorun olarak gözükebilir. Eğer çok basmıyorsanız yan tuşlara böyle sert bir şekilde onu da dert edeceğinizi düşünmüyorum. Onun haricinde kaplama diyebilirsiniz ki kötü. Kesinlikle kaplaması iyi. Kesinlikle başarılı olduğunu size söyleyeyim. Yani bu mouse inanılmaz derecede kaliteli bir mouse olduğunu şimdiden size söyleyeyim. Sora Vaxi'ye geldiğimiz zaman şöyle elime alayım. Bu mouse'da tam aksine sağlamlık elde edilmek istenmiş ve elinize ilk andığınız anda o sağlamlığı hissediyorsunuz arkadaşlar. Ve Sora Vaxi'de mesela Sora V2'de olan o batma sorunu bunda kesinlikle yok. Onun haricinde kaplaması da gayet başarılı, gayet güzel. Yani her iki modeli neden ve niçin aldığınızı bilirseniz arkadaşlar kesinlikle memnun olacağınızı düşünüyorum. Teknik veri olarak bahsetmek istediklerim var arkadaşlar. Mesela Sora V2'de 3395 sensör kullanıyor. 3950 Vaxi'de kullanılıyor. 1000 Hz stok olarak geliyor. 4000 Hz stok olarak geliyor. 8000 Hz değil. Karıştırmayın. 250 mAh'lık pille geliyor ve 400 mAh'lık pille geliyor. Bakın bu pil için ayrıca bir parantez açacağım. İlk önce şu fiyat olayını bir çözelim. Arkadaşlar Sora V2 8000 Hz dongle alsanız bile Sora Vaxi'den fiyat olarak kesinlikle daha ucuz kalıyor. Yani bunu bence bir göz atın derim. Yani ona göre bir değerlendirme yapın. Evet Sora Vaxi kaya gibi bir mouse olduğunu, sorunsuz bir mouse olduğunu zaten söylüyorum. Ama fiyat olarak baktığınız zaman da aralarında bence dikkate alınacak bir fiyat farkı olduğunu da şimdiden söyleyeyim. Şimdi gelelim pil olayına. Mesela ne dedik? 250 mAh'lık pil, 400 mAh'lık pil. Şimdi 400 mAh fazla gibi gelebilir ama 30 saat kullanım süresi veriyor arkadaşlar 4000 Hz'de. Aynı şekilde Sora V2'yi de kullanırsanız 30 saat kullanım süresi. Bakın 250 mAh'lık pil, 400 mAh'lık pil. Bu neden kaynaklı arkadaşlar? Tamamıyla yazılımın kötülüğünden kaynaklı. Nereden biliyorsun diye sorarsanız işte karşınızda Final Mouse Ultralight X 250 mAh'lık pil. Şöyle bir daha bakayım. Unutmamış. Evet 250 mAh'lık pille geliyor ve ben bu mouse arkadaşlar 5-6 gün kadar kullanabiliyorum. Bunu nereden
Biliyorum. Çünkü benim bu main mouse'um. Ben bunu kullanıyorum çünkü bileğim rahatsız. Her zaman da bunu kullanacağım. Daha hafif gelirse daha hafifini kullanacağım. Çünkü bileğim rahatsız olduğu için hafif mouse'lara eğilimim var. Ve güncel olarak bunu kullanıyorum. 5-6 saat kadar kullanabildiğim 250 mAh'lık pil var elimde arkadaşlar. Burada 250 mAh'lık pil 30 saat. Burada da 30 saatte 400 mAh'lık pil. Tercih sizin. Yani şunu söylüyorum, 400 mAh'lık pil var diye çok daha iyi olacak anlamına gelmiyor. Sora V2'de switchler optik omron olarak kullanılmış. Fakat Sora Voxy'de arkadaşlar bu kesin değil. Kendi sesinde herhangi bir şey yazmıyor. Max Gaming'de optik omron olarak yazılmış ki ben de videomda onlara bakaraktan optik omron demiştim. Wraith üzerinde ise Hoana yazıyor. Artık burada itimat etmek tamamıyla kendi tecrübelerinize ya da şirketlere bağlı bir şey diyebilirim. Bence şimdi tekrar karşılaştırma sesini duyacaksınız ama ya Kail kullanılmış ya Hoana kullanılmış. İlk başta ben de denerken video çekmeden önce sanki karşılaştırdığım optik gibi geldi ama şu an bir daha karşılaştırdığımda buradaki yani Voxy'deki kullanılan switchlerin daha hafif olduğunu hissettim. İsterseniz seslerini bir dinleyelim. Her iki modeli almış ve kullanmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar, Sora V2 fiyat olarak 8000 Hz'de dahil olmak üzere daha ucuz. Shape olarak şöyle baktığınız zaman daha mini shape yani daha universal shape'e sahip. Hafiflik olarak çok daha hafif bir mouse olduğu için benim tercihim ve bence birçok kişinin tercih olacağını düşünüyorum ben. Kaplama olarak olsun, diğer işte yan tuş olsun bence bir sorun yok. Çünkü sert basmıyorum. Eğer sert basacaksanız elbette tercih etmeyebilirsiniz. Bu tamamıyla sizle alakalı bir durum. Kalite olarak bence bir sorun gözükmüyor. Kesinlikle birçok kişi tercih edecektir. Ama bu şu demek değil. Sora Voxy kötü bir mouse. Hayır, tam aksine Sora Voxy özel bir mouse arkadaşlar. Sağlam mouse isteyenler varsa, eli büyük işte 20-21 santim bana uygun olan bir mouse yok mu diyen olursa da kesinlikle Sora Voxy'yi bu saatten sonra rahatlıkla önerebileceğim ve kesinlikle bu tarz bir mouse arayanlar Sora Voxy'yi denemeli bence. Bunu fiyattan hariç olarak söylüyorum. Fiyatını da artık yapacağımız bir şey yok. Yani herkesin kendisine göre bir bütçesi var diyeceğim. Benim bu iki ürün hakkında söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.